Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle bu uçan arı projesini yapacağız. Bu şekilde papatya üzerine uçan arı. Daha önce çok istenmişti. Ben de bugün sizlere bunu çalışayım dedim. Sizleri kırmayayım dedim. Bunun için arkadaşlar üçer tane mıknatıs gerekli. Ben çiçeğe 2 tane, arıya 3 tane mıknatıs koymuştum. O yüzden de biraz uçururken zorlandım. Şu aradaki ipi yaparken. O yüzden de çiçeğin altına tekrar 3. mıknatısı da yerleştirdim. O zaman anca yani dönebiliyor, bu şekilde uçabiliyor. Bunu da buradan hatırlatayım. Videoda çünkü yaparken 2 tane yapmıştım çiçeğin içine. O yüzden de aklınıza bulunsun. Ya 3 tane yapın ya da 2 tane yapıp en son bir tane bu şekilde de yapabilirsiniz, daha iyi çeksin diye. Tekrar arının kanatları da arkadaşlar şöyle kanadın altına, ya şu kısımda mıknatıs, ben hemen şuralara yapmıştım. Kanatlarımı o da engel oldu, mesela gücünü azalttı. Bunları tekrar söktüm. Hemen bakın, şurada mıknatıs var. Bunun üstüne gelmesin. Şu yanlara yaptım. Bu da aklınıza bulunsun. Videoda çünkü üstte yapmıştım. Sonra söktüm. Bu şekilde arımız. Bunun dışında tel olarak da 2,5'luk elektrik teli kullanırsanız iyi olur. Ben amigurumi teli kullandım. Çok sert, sağlam bir tel, yani güzel aslında. Bulamazsanız normal elektrik teli kullanabilirsiniz. Bakın yapıştı. Azıcık hareket edince yapışıyor. Şöyle. Evet. Bu şekilde. Evet, şimdi yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, mıknatıslı uçan arımız için gerekli malzemelerimiz, öncelikle taban olarak şöyle bir bu salça kapağı, büyük bir kapak, 10,5 santim boyunda. Siz daha küçük normal kapaklar da kullanabilirsiniz. Zeytin kapakları da var, aynı bu ölçüde. Veya dediğim gibi küçük bildiğiniz konserve kapağı da kullanabilirsiniz. İçerisine bu şekilde mıknatıs koyacağız. Şu an elimde 6 tane var. Bakalım. Şöyle deneyeceğim. 2'şer tane yetiyorsa deneye yapacağız. İp olarak da hayalet ip kullanacağız. Gözükmesin diye. Uçtuğu, yani uçuyormuş gibi görünsün diye. İp olarak da yine elimizde ne varsa o renkleri kullanın. Ben çim rengi olarak Alize Cotton Gold kullanacağım. Renk numaram da 485 arkadaşlar. Dediğim gibi illaki koton olmasa da gerek de yok. Lif ipiyle de yapabilirsiniz. Yün iplerle de yapabilirsiniz. Çünkü bu bir dekorasyon amaçlı, yani süs gibi. Oyuncak değil. Biraz beyaz lazım. Biraz sarı, siyah, arı için, çiçekler için papatyalar yapacağız bu şekilde. Bunlar için böyle daha canlı sarı da seçebilirsiniz. Sonra tel gerekli arkadaşlar, biliyorsunuz. Tel içinde bu şekilde sert bir tel gerekli. Bende böyle amigurumi teli var. Gayet sert. Bunu kullanacağım. Sizler bu şekilde antikron teller var. Elektrik antikron teli. Bu ince olanı. Bunlar biraz cansız. O yüzden bunu kullanmıyorum şu an. 2,5'luk antikron teli derseniz onlar daha kalın, sağlam. Onlardan yapın. Veya ince varsa çift kat yapın. Şöyle çift de olur. Çünkü elinize ne varsa. Silikon tabancı gerekli. İlla gerekli yani. Bunun dışında
Şu an malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Tığ olarak da ben 2 numara 2 milim tığ kullanacağım. Siz de 2,5 yani 2,20 milim de kullanabilirsiniz. 3 numara 2,20 de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen yapıma başlayalım. Önce kapağımızın üzerine yapacağımız çimi yapacağız. Hemen buna başlıyoruz. Evet, sihirli halkayla başlıyoruz. Orta parmağımıza 2 kere ipimizi dolayalım. Tığ içinden geçiriyorum. Sabitledim. Şimdi sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapalım. Evet, 6. Şu alttan gelen ipimizi, bakın şuradaki alttan geliyor. Bunu şöyle çekelim. Döndürüyoruz içeride. Ve bu ipi çekerek birinci sıramızı tamamladık. İlk ilmeğimize batıyoruz. İlmek kaydır. Bir zincir. Sadece burada bir zincir. Daha sonra döne döne öreceğiz. Şöyle araya da bir ip takalım. Farklı bir renk kullanalım. Şöyle beyaz kullanalım. İnce olsun. Evet, 6 tane ilmeğimize çift batalım. Bu arada hem çim yapacağız hem sık iğne öreceğiz. Şimdi orta parmağıma şöyle çok geniş almadan küçük olmasını çalışalım. Batıyoruz. Şöyle hafiften arkaya bak şu şekilde çimimizi aldık. Aynı yere bir daha batıyoruz. Tekrar parmağımı üzerinden geçtim. Bakın şu şekilde çimlerimiz. Sıradakine batıyorum. Parmağımı yine araya aldım. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum. Arttırmış olduk. Sıradakine yine 2 tane sık iğne yapalım. Tekrar aynı yere bir daha batıyoruz. Parmağımızı yine araya koyup sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde çimler de bu tarafta kaldı. Yani burada öreceğiz ama diker kapağı yaparken bu şekilde yerleştireceğiz. Evet, her ilmeğe çift sık iğne yapalım. Tekrar batıyoruz aynı yere. Toplamda 12 tane sık iğnemiz oldu. Evet. Birinci sıramızı yaptık. İpimizi bu tarafa alalım. Yeni sıraya başlıyoruz. Evet, üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift yapalım. Burada çimen yapmıyoruz. Normal düz örelim. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Bu şekilde arkası düz. Bir tek, bir çift. Sıra sonunda 18 ilmeğimiz olacak. Evet, dördüncü sıradayız ve yine çim yapacağız. 2 tek batıyorum. Yine parmağımı koydum. 1 2 tek, bir çift. İki tek,
bir çift. Aynı yere bir daha. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. 24 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 5. sıradayız. Yine çim yapmayacağız. Tekli sayılarda çim yapmıyoruz. Çiftli sayılarda çim yapacağız. Şimdi 3 tek bir arttır yapalım. 1 2 3 bir arttır. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar. 3 tek bir arttır. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. Evet, 6. sıradayız. Yine çift sayıda çim yapacağız. 4 tane tek yapalım. Parmağımı koyuyorum. Battım. Parmağı koydum. Ve üzerinden sık iğnemi yaptım. Toplam 4 tane tek batıyoruz. 1 2 3 4 tek bir arttırıyorum. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne. Sıra sonuna kadar 4 tek bir arttır yapalım. Sıra sonunda 36 sık iğnemiz olacak. Evet, 7. sıradayız ve çimen yapmıyoruz. Normal sık iğne. 5 tane tek bir arttır yapalım. 2 3 4 5 bir arttır. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar 5 tek bir arttır. Sıra sonunda 42 sık iğneye ulaşacağız. 4 5 bir arttır. Böyle devam edelim. Evet, 8. ve çift sayıdayız. Yine çim yapacağız. 6 tane tek. Parmağımızı yine koyduk. 6 tek batalım. 2 3 4 5 6 tek bir çift, yani arttırıyoruz. Aynı ilmeğin içine bir tane daha sık iğne yaptık. 6 tek bir çift. Sıra sonuna kadar aynı tekrar yapalım. Çim olarak 48 tane sık iğne olacak sıra sonunda. Evet, 9. sıradayız ve yine tekli sayı çim yapmadan 7 tane tek bir arttır yapalım. Yine 6 tekrar. Sıra sonunda 54 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 6 tekrar yok, gelelim. Evet, 10. sıradayız ve yine çift sayı yapıyoruz. Yani çim yapacağız. 8 tane tek bir arttır yapalım. Yine parmağımızı koyalım. Çimlerimizi yapalım. 8 tek 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek bir arttıralım.
Yine 6 tekrar yapıyoruz. Sıra sonunda 60 tane sık iğne olacak. Şöyle elimize de arada düzeltelim. Çimlerimiz de bayağı oldu. Evet arkadaşlar, her sıra aynı şekilde arttırmalarıma devam ettim. Zaten alt alta arttırmalarımızı yapıyoruz. Bir sıra çim, bir sıra tek normal sık iğne olarak örüyoruz. En son 14 tek bir arttır, 14 tür bir arttır. 6 tekrar yaptım. Yine çim olarak yapıyoruz. Çift sayılarda çim yapıyoruz. 96 tane sık iğnemiz oldu. Tabi bu arada siz küçük normal kapağı yapacaksanız o zaman daha az yapın. Çünkü biz şu an buna göre 10,5 olan kapağa göre yapıyoruz. Şöyle üzerine koyduğunuzda burayı kapatacak şekilde. Burayı şu an tam üzerine geldi. Kapattık. Artık aşağıya doğru düz öreceğiz. Ben bu kısmı kahverengiyle öreceğim. Kahverengi ipiniz yoksa yeşille de devam edebilirsiniz. Şimdi buradan 3 tane ilmek kaydıracağım. Şimdi ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi 17. sıradayız. Ve kahveyle dediğim gibi devam ediyorum. Şuradan. Şimdi burası üste geldiği için bu şekilde düz kısmı terse gelmiş oldu. O yüzden şimdi buradan öreceğim. Ters olmasını istemediğim için düz olsun. Şöyle çeviriyorum. Şurada herhangi bir yerden başlayacağım. Artık düz öreceğiz. Arttırma yapmıyoruz. Her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Artık çimli tarafa geçtim. Çimli taraftan örüyorum. Düz olması için. Evet, 96 ilmeğimiz var. Şimdi birkaç sıra kapağı örtene kadar örelim. Evet arkadaşlar, düz kısmımızı kahverengi ile 3 sıra ördüm. Yani 17, 18, 19. sıralarımız. Ama bu daha çok sizin kendi kapağınıza göre önemli. Sayılarımız değişebilir, sıra sayıları. Şöyle koyacaksınız. Burayı kapatıyor mu diye iyice kapatacak. Bu şekilde. Ve bitirmiş olduk. En son ilmek kaydırarak bezini çekip ipimizi kesiyoruz. Evet, bunu bitirdik. Evet, öncelikle çiçeğimizin tomurcuk kısmıyla yapacağız. Önce dış tarafı ve iç tarafı. Dışını yeşille yaptım. İç tarafında sarıyla yapacağım. Papatya yaptığımız için. Şimdi sihirli halka içine 6 sık iğne yaptım. İkinci sıramda hepsine çift batıyorum. Her ilmeğin içine 2 tane sık iğne. Sıra sonunda 12 sık iğne olacak. Yine aynı standart 6, 12, 18 şeklinde yapacağız. İşte yeni başlangıç için o yüzden gösteriyorum tekrar. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Sayımız 12 olacak. O zaman burayı da batıyorum. 12.
Evet, üçüncü sıradayız. Şu araya da ip takalım. Evet, araya koyduğumuz ipleri ince tercih edelim. Bir tek, üçüncü sıradayız. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. Evet, sıra sonunda 18 ilmeğe ulaştık. Dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapıyoruz. 2 tek, bir arttır. Sıra sonunda 24 sık iğnemiz olacak. Evet, 5. sıramızda eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. 24 sık iğne. Yeşil olan parçamızda yine aynı öreceğiz. Şimdi ikisini birleştirerek çiçeklerimizi yapacağız. Ters taraflar birbirlerine bakacak. Düz yönden öreceğiz. İpimizi sabitledik. Yeşil taraftan öreceğiz. Sarı altta kalacak. Böyle karşı herhangi bir yerden ilmeklerden batıyorum. Karşılıklı gelecek şekilde. Şimdi 10 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 zincir. Tığın üstüne aldım. İkili trabzan olarak çalışacağız. 3 zincir atlıyorum. 4. zincire batıyorum. 2 defa da çıktık. Her zincire 2 defa da çıkıyoruz. İkili trabzan yapalım. Toplam 7 tane olacak. Beş, 6 ve 7 tane zincire 7 tane ikili trabzan yaptık. Hemen sıradaki ilmeğimize, sıradaki ilmek burası ve karşıya, hemen karşı aynı yere batıp ilmek kaydıralım. Tekrar 10 zincir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tığımın üstüne alıyorum. 3 tane atlıyorum. Dördüncüye batıp ikili trabzan. Toplam 7 tane ikili trabzan yapalım. 7 zincire. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda biraz boşluk bırakalım. Mıknatısı ve elyafı doldurmak için. O zamana kadar aynı şekilde örelim. 2, 4, 6 ve 7. Hemen şöyle sıradakine batıyoruz. Karşıya da battık ve ilmek kaydırdık. Evet, yine 10 zincir çekip 7 tane ikili trabzan yapacağız. Tekrar yapalım. Evet, bitmeye yakın bir boşluktan elyafımızı dolduralım. Daha sonra mıknatısımızı ben 2 tane koyacağım mıknatısımı. Tam sarı olan tarafa yerleştiriyorum. Tam buraya denk gelsin. Şu boşluğa da yine biraz elyaf dolduralım. Tekrar çiçeklerimizi yapmaya devam edelim. Evet, yapraklarımızı bitirdik.
Şimdi yeşil tarafı çeviriyoruz ve sarı yerden devam edeceğiz. Bu yapraklarımızın sert dik durması için bu taraftan ilmeklerin arasına batarak, trabzanların arasına batarak ilmek kaydıracağız. Hemen şuradan başlıyorum. Bakın. Ama şu uçtan doğru gidelim. Ortaya değil de uçtan doğru gitmeye çalışalım ki buradan tekrar aşağıya döneceğiz. Hemen şuradan başlıyorum. Bakın. İlmeğimin içine batıyorum. Bu taraftan ilmek kaydırıyorum. Her ilmeğin içine boşluğa batıyoruz. Bir çekiyorum. İlmek kaydır. Tekrar sıradakine batıyorum. Çektim. İlmek kaydır. Evet, şimdi buradan dönüyoruz. Yine boşluğa batarak döndüm. İlmeğimi kaydırdım. Her ikili trabzanın arasına boşluğa batıyoruz. İpeyi bu tarafa çekiyorum. İlmek kaydır. Evet, aşağıya indim. Şimdi burada iki ilmeğin arasındaki şu ilmeğe batıyoruz. İkisinin arasındaki şuraya batıp burada da ilmek kaydırdık. Buradan tekrar sıradaki şu boşluğa batıyoruz. Sıradaki ikili trabzana yine ilmek kaydır. Bu şekilde bütün ilmeklere ilmek kaydıralım. Evet, dönüyoruz. Buraya bir tane daha döndüm. Tekrar aşağıya doğru iniyoruz. Evet, aşağıya indim. Yine şu iki ilmeğin arasındaki şuraya bağlantıya ortasına batıyorum. Burada ilmek kaydırıyorum. Ve yine sıradaki yaprağımın yine içine batarak yukarıya doğru devam ediyorum. Evet, bu şekilde yapalım. Ve gördüğünüz gibi yapraklarımız sert oldu. Tek tek durdu. Yoksa böyle kalması gerekiyor. Yoksa bunu olmasın diye böyle kolayca bir papatya. Tek tek. Evet, papatyamızın yapraklarını da bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra bir buhar tutarız. Buhar püskürtelim. Daha da güzel olacaktır. Şimdi aramızı yapalım. Arı için yine sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapalım. Daha sonra ikinci sırada hepsini çift batalım. 12 sık iğne olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alttan gelen ipimi çekiyorum. Döndürdüm içinde. İlk ilmeğime batıyorum. İlmek kaydır, bir zincir. 6 ilmeği çift batalım. Her ilmeğe bir sık iğne
Pardon, her ilmeğe 2 tane sık iğne. Evet, 3. sıradayız ve bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift, 6 tekrar yapıyoruz. Evet, 18 sık iğnemiz oldu. 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Yine 6 tekrar yapalım. 24 sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Daha sonra 3 sıra düz örelim. Evet, 4 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi siyah veya kahveye geçeceğiz. Ben kahveyle yapmaya karar verdim. Siyah da yapabilirsiniz. Şimdi bu son ilmeği şuradan içinden geçiriyorum. İçinden geçtim. Şimdi sıradaki ilmeğime batıp çıkıp ilmek kaydırdım. Bir zincir aynı boşluğun içine batarak yukarıya çıktım. Şimdi 2 sıra kahveyle öreceğim. Yine eksiltme arttırma yapmıyoruz. Evet, 9. sıramı bitirdim. Şimdi ilk yaptığımız ilmeğimizin içine batıyorum. Tekrar ilmek kaydırıp buraya birleştirdik. Bir zincir çekip hemen aynı dibine batıyorum. Tekrar yukarıya çıktım. Yine bir sıra düz örüyorum. Daha sonra 2 sıra sarı öreceğim. 2 sıra kahve öreceğim. Evet, 10. sıranın sonuna geldim. Son ilmeğe batıp çıktım ve sarıya geçiyorum. Sarıyla kapattık. Tekrar ilk ilmeğe batıyoruz. İlmek kaydır. Bir zincir. Yine dibine batıyoruz. Ve burada yukarıya çıktık. Şimdi yine sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. 2 sıra sarı örelim. Evet, 12. sıranın son ilmeğinde yine batıp çıktım. Kahveyle kapatıyorum. Geçiş yaptık. İlk ilmeğe batıp çıktım. Bir zincir. Hemen dibine batıyorum. Yine 2 sıra kahverengi örüp gelelim. 24 sık iğne. Evet, 2 sıra kahvemizi ördük. Son ilmeğimizi sarıyla kapatalım. Sarıya geçeceğiz. İlk ilmeğe batıp ilmek kaydırıyoruz. Arkadan da çekelim. Bir zincir, tekrar dibine battık, yukarıya çıktık. Şimdi iki sıra yine düz örüp gelelim. Sonra azaltacağız. Ondan önce gözlerimizi takacağız. Şimdi ben gözümü takayım. Daha sonra mıknatıs yerleştireceğiz. Evet, gözlerimizin yerini belirlemek için şuradaki boşlukları sayalım. Yani şu 1, 2, 3, 4, 5. sıraya 5 ve 6. şu boşluğa yapacağız.
Göz arasında 8 tane sık iğne olacak. Bakın şunları şurada şöyle de sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. boşluk. Şimdi buradan sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye ikinci gözü yapıyoruz. Göz arasında 8 olacak. Şöyle makasımla açıyorum. Gözlerimizde 6 milim olması lazım. Şöyle de bakabiliriz. Evet, 5 milim, 5 milim olur, 6 milim, hangisi varsa, ya da buraya bir işleme de yapabilirsiniz. Evet, ikinciyi de taktık. Kapatalım. Keşke bunu daha önce yapsaydık. Böyle küçük olduğu için zor oluyor. Kapatalım ve uçlarını da yakalım. Sivrilik gitsin buradan. Evet, gözleri taktıktan sonra mutlaka mühürleme yapalım. Bu sivrilik elyafı bozuyor çünkü. Görselliği de bozuyor. Hem şeklinde çıkabiliyor da. Şimdi hemen bastırmayalım. Biraz bekleyelim. Daha sonra yavaşça şöyle yayalım. Şimdi devam edebiliriz. Şöyle gözlerimizi taktık. Biraz yaptıktan sonra içerisine elyaf ve mıknatısımızı da koyalım arkadaşlar. Evet, en son 2 sıra düz örerek düz kısmını bitirdik. Şimdi 17. sırada azaltmaya başlıyoruz. Bir, iki tane tek, bir azalt. Bundan sonra mıknatısı yerleştiririz. 2 tek, bir azalt. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapalım. Evet, şimdi içerisine elyaf dolduralım. Üste gelecek kısmı da mıknatısımızı yerleştireceğiz. Bunu yaparken dikkat edelim. Mıknatıslarımızın ikisi de aynı yön olmasın diye. Çünkü birbirlerini çekmeleri için birinin farklı yönde olması gerekiyor. Bunu da şimdi kontrol edeceğiz. Şöyle. Yine 2 tanesini aldım. Şu orta kısma gelecek şekilde tam ortaya mıknatısımı yerleştiriyorum. Şöyle bakalım, birbirlerini çekecekler mi? Kontrol edelim. Evet. Birbirlerini çekiyorlar. Demek ki doğrular. Yönleri doğru. Şöyle bakalım arkadaşlar. Kontrol edelim. Gayet iyi çekiyor. Bir tane daha yapsak. Bir mıknatıs daha denersem fazla mı olur? Şöyle.
Yani illa bir kontrol istiyor yani. Evet, altındakine 3 tane koydum. Böyle şeyler iyi olsun diye. Şurası gözümüzün tam üst kısmına mıknatıslarımı yerleştirdim. Önce güzel dolduralım. Sıkış olsun. Oraya sıkışsın yani. Bol olursa kayar. Şimdi tekrar azaltmaya devam ediyoruz. Bir tek bir azalt yapalım. Bir kontrol edelim. Evet, 18. sıradayız. Bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. 6 tekrar yapalım. Evet, şimdi son azaltmayı yapacağız. Ondan önce şuradaki son boşluğu da dolduralım. Şimdi 12 tane ilmeğimizin hepsini bir kapatacağız. Evet. Hepsini peş peşe azaltıyoruz. Evet. Son sıramızı bitirdik. Biraz uzun keselim. Şimdi bunu çekiyorum. Ve bu boşluğu da şu ilmeğin öndeki tek katlardan ipimizi çekelim. Şöyle çekerek kapatıyoruz boşluğumuzu. Ucuna iğne takıp bu ipi de içeriye alalım arkadaşlar. Böylece aramızın gövdesini tamamladık. Şöyle minik bir ağız yapacağız ve kanat yapacağız.